Hello and good evening to everybody. We want to greet you who are with us today in the International Solidarity event that we especially dedicate today to Group Yorum member Ibrahim Gökçek, who is in the death fast today for 302 days to demand freedom for the songs, for the culture, and end of concert bans, end of repression against the musicians, and freedom for all the members, end of the trials. And we also commemorate today Pelin Bölek, the singer of Group Yorum, who felt martyred on the 288th day of her death fast. And Mustafa Koçak as well, who demands a fair trial. He's on the death fast today for 287 days. You have heard and read about that a lot. The media starts almost now, very late, to write about it. The international press write about it only after the death of Pelin. But what we need to do today and why we want to make this program today, because we need to let our voices hear all over the world. Mustafa and Ibrahim have to live freedom of culture, freedom of Yorum, justice for Mustafa Koçak has to be come in place. And we also greet from here today the people's lawyers who are on the death fast and the hunger strike, as well as Didem Akman and Özgür Karakaya, who are also in death fast to support the other resistors. We want not to, I don't want to speak too long in the introduction. Our guests have a lot to say and speak very in details. So that's why I want to also introduce to you who is today with us in the program. There are activists of the International Solidarity Campaign from Austria, that's me also, from Italy, from Russia, the lawyer of Mustafa Koçak and Group Yorum, Ms. Berak Çağla from the People's Lawyer's Office, then also Gehörwäsche, the music group from Germany, as well as from Germany, Nicolas Michea, a Chilean musician, and also Marjorie Porlotti and Manu Pere, the Margis Dream Pop Orchestra from France, and Group Yorum, of course. After a short call for solidarity, a short video about it, I give the stage also to Group Yorum to make its introduction. İşte bir sabah uyandığımda ciao bella ciao bella ciao bella ciao 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 elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında sen ey partizan beni de götür ciao bella ciao bella ciao bella ciao 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 beni de götür dağlarınıza dayanamam tutsaklığa beni de götür dağlarınıza dayanamam tutsaklığa eğer ölürsem ben partizanca ciao bella ciao bella ciao bella ciao 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 sen gömmelisin ellerinle beni ellerinle toprağıma sen gömmelisin ellerinle beni ellerinle toprağıma güneş doğacak açacak çiçek ciao bella ciao bella ciao bella ciao 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 Is here with us today in this program. Their speech in the beginning, and also have a song prepared for us in the beginning as well. So I give the word to. We also greet everybody who's watching us. Hello to everyone. Firstly, we would like to thank all the participants who are here today and who will sing their songs
for Mustafa Koçak and for our comrades who are in the death fast now. And we also commemorate our comrade Nedim Bölek, a musician of Group Yorum, who died on the 288th day of her death fast. She will never be forgotten, and we will remember her in all our songs and in our struggle. And right now, our guitarist İbrahim Gökçek is also on a death fast. Today is the 302nd day of his death fast, and he is continuing his resistance in Istanbul. And there is also our comrade Mustafa Koçak, who is on a death fast for a fair trial. And this event is made for them. It is made for the ones who are resisting at the moment in Turkey and against the fascist regime and against all the injustice things happening to them and also to the people, against the people. Mustafa is being charged based on the lies of one police informant. It's also happening to us. It also happened to us, to our group members. And today we will sing our songs for them all, and we will continue to share their voice, the voice of our comrades all over the world. And now we would like to sing our song Bileycan for Mustafa Koçak, for Nedim Bölek and İbrahim Gökçek.
Yes, my microphone was not on. Hello again. Thank Group Euro for the nice song. Now we have in the program another very nice song. It's written by Helin and Ibrahim. It's their composition. And this song is new, published, and we play it now. Bak içimde hala umut var. This video clip we want to play now for Helin. Herkese yürek dolusu merhabalar. Ben İbrahim Gökçek. Bu kara günlerin geçeceğine inanıyorum. Onun için ben olması gerekeni yapıyorum. Olması gerektiği gibi iyiyim. O meydanlarda yine büyük konserleri yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Hapis olsak tutsak olsak ne yazar, ne yazar, ne yazar. Düşlerimiz var işte burada, düşlerimiz var. Hapis olsak tutsak olsak ne yazar, ne yazar, ne yazar. Düşlerimiz var işte burada, düşlerimiz var. Haydi kalk gidelim, haydi kalk gidelim dağlara özgürlük ateşini. Ekelim dört bir yana. Haydi kalk gidelim. Haydi kalk gidelim. Okullara özgürlük ateşini yayalım sınıflara. Haydi kalk gidelim. Haydi kalk gidelim. Mahalleye özgürlük ateşini yakalım caddelerde. %20'nin altına inmemesi beklenir. Oysa Mustafa Koçak'ın açlık grevi eylemini ölüm orucuna dönüştürdüğü tarihte 30 Eylül 2019 yapılan ölçümlerde bedel içinde endeksinin %12.72 olduğu öğrenilmiş. Susma haykır kaldır başını. Korkma üstüne yürü celladı. Susma haykır kaldır başını. Korkma üstüne yürü celladı. Sen susarsan ben susarsam dayanam, dayanam, dayanam. Umut biter insan çürür işte o zaman. Sen susarsan ben susarsam dayanam, dayanam, dayanam. Umut biter hayat çürür işte o zaman. Haydi kalk gidelim. Haydi kalk gidelim dağlara özgürlük ateşini ekelim dört bir yana. Haydi kalk gidelim. Haydi kalk gidelim okullara özgürlük ateşini yayalım sınıflara. Haydi kalk gidelim. Haydi kalk gidelim mahalleye özgürlük ateşini yakalım caddelerde.
Yes, and after the video for Helen, we have a guest here again in our program today. It's from Russia, Konstantin. And Konstantin is as well a free journalist who had already get known with Group Yorum through interviews, and he knows about the story well, but he's also a musician who plays a song now for the resistance. And I say hello to Konstantin, please. It's your speech. Hi, good evening. Well, my name is Konstantin. I'd like to greet everyone. I'm a journalist from Russia. I've met Group Yorum recently when the band was visiting Moscow and had a couple of live performances there. Prior to that, I heard very little about Yorum. I knew that they are rather popular in Turkey, knew that they are left-leaning, but I couldn't imagine it's a whole people's movement struggling against imperialism and capitalism for more than 2, maybe 3 decades. So that impressed me a lot. I didn't know how much sacrifices they had to go through, how much persecution they had to withstand. I didn't know really all the details about the comrades who fallen and arrested, tortured, and kidnapped. Since then, I learned more about the struggle of Group Yorum, and certainly I was very impressed with the very fact that Turkey, the country, the place which is viewed by many Russians today as a place with very orthodox and somewhat conservative mindset, conservative mentality, is giving us such examples of progressive political activism. Unfortunately, nothing of that kind of the kind could be found in Russia, in contemporary Russia. So you are giving us a really good example. I want to express my deepest condolences to Group Yorum with the passing away of your courageous comrade Helin Belek, who was, as I learned, 8 years younger than me. She and Mustafa and Ibrahim are giving us really strong examples of uncompromising struggle. You can watch the interview with Yorum on my YouTube channel. So far, unfortunately, it's only in Russian. I hope it's going to be translated. Maybe it is already translated. It was recorded when Helen was alive. And so I want to dedicate a song to her memory. I'm not a professional musician, but I'd like to sing this one called Ghost of Tom Joad, which is a pretty popular song all over the world. I translated it and adapted it for the Russian audience. Люди придут по рельсам вперед, туда, откуда никто не придет. Вертолеты полиции парят над холмом. Люди варят похлебку на костре под мостом. Очередь бездомных, напрасная жалоба. И новый мировой порядок, добро пожаловать. Семьи в фургонах, ни покрышки, ни дна. Ни мира, ни дома, ни работы, ни сна. И пусть шоссе ревет голосами машин. Всем понятно, куда эта трасса ведет. У ночного костра я сижу не один. Ждем, когда явится призрак Том Джоуд. Он достанет писание из рюкзака. Он закурит, и дымом завьется строка.
И последние первыми станут, но ты никогда не вырвешься из нищеты. Ты получишь в загробное счастье билет, но у тебя есть твой голод и есть пистолет. Холодный булыжник, постели, белье, струя из бронспойта, крещение твое. И пусть шоссе ревет голосами машин, всем понятно, куда эта трасса ведет. У ночного костра я сижу не один, жду, когда явится призрак Том Джоуд. Помнишь, Том говорил, там меня ты ищи, где младенец от голода криком кричит, где дубинки ментов пляшут по головам, где б не слышен был стон: мама, я буду там. Там, где кто-то пытается встать во весь рост, где от боли вскипает рабочая злость. Обещаю тебе, не промедлю ни дня. Смотри в глаза, ты увидишь меня. И пусть шоссе ревет голосами машин, всем понятно, куда эта трасса ведет. У ночного костра я сижу не один, ждем, когда явится призрак Том Джоуд. И пусть шоссе ревет голосами машин, всем понятно, куда эта трасса ведет. У ночного костра я сижу не один, ждем, когда явится призрак Том Джоуд. Мы ждем, когда явится призрак Том Джоуд. Мы ждем, когда явится призрак Том Джоуд. Thank you so much. Thank you very much, Konstantin. Okay. Well, this was the part. We say you have to say something. You want to say something more? I just Next one. Thanks a lot. Okay. In the meantime, well, we want also to make a short comment here. As we said before, for a long time there was a big silence about. There was a big silence about. Okay. Yes, I guess I can continue. There was a big silence about this case, unfortunately. Friends, families, and many people who love Group Yorum, who are friends with Group Yorum, they made a long time campaigning and speaking about the hunger strikes and saying in the streets and with every mean, please support us. But there was a big silence about it. It's good that this silence has stopped almost. Today, I want just to make a notice because there is a deputy from Austria, from the Green Party, which is recently sharing the government with another party. Ernst Cicic, Eva Ernst Cicic is the foreign spokesperson from the Green Party in Austria. And today, she gave a press statement to the Austrian press agency, in which she say they share also the call from the Amnesty International, which actually until today we waited also very long. There's a little critics also
to the human rights organization. But we are happy now that at least we come to the right point, that people are now, also the deputies, more deputies are calling for the freedom and for the justice here. So the Green Party also, Eva Cicic is here to watch us. She's participating, not live, but she's also part of this program. Hello, and thank you very much that you gave today this press statement. It's important. Please stay also with this solidarity and help us to make more noise. Thank you. Now we want to introduce the next guest, which is from France, from the Solidarity Campaign France, also but musicians, Marjorie Polotti and Mano Peret. They are, the name is the Margis Dream Pop Orchestra. And they are here also to perform and to make a little statement for Group Europe. Okay. Sorry, because I can't follow exactly everything. Yes, in the before, because still technical problem, Group Yorum members will also speak shortly in Turkish as well, because we have a lot of Turkish also participants and guests to listen this program. Yes, please, want to skip the stage for you. Thank you, Sandra. Bizi izleyen, Türkçe konuşan bütün insanlarımıza, bütün halkımıza, herkese bir merhaba demek istiyorum. Direnişimizi yakından bilenler biliyor, bilmeyenlerle ilgili kısa bir bilgi. Evet, 17 Mayıs 2019'dan itibaren başlattığımız bir direnişimiz var. Türkülerimizi özgürce söylemek, arkadaşlarımızı hapishanelerden özgürlüğe kavuşturmak, hakkımızda açılan soruşturmaları ortadan kaldırmak için ve kültür merkezimizde artık yaşayabilmek ve üretebilmek için direnmeye başladık. Çünkü bundan daha geri bir nokta yoktu bizim açımızda. İbrahim Gökçek 302. gününde bugün biraz daha sağlıklı olduğu günlerde şöyle ifade ediyorum. Ne yapalım? Daha geri bir adım yok. Bizi artık yaşayamaz hale getirdiler. Türkümüzü söyleyemez, sanatımızı üretmez hale getirdiler. Sorunu ortadan kaldırsınlar. Biz ne yapmışız? Bizi terör ile ilgilendirmek istiyorlar. Bu gerçek olamaz. Bu yalan ve biz özgürlüğümüzü istiyoruz. Bu taleplerle açlık direnişine başladık ve ilerleyen 200. günde artık çok ilerlediği için ve geri adım atamayacağımız için ölüm orucuna dönüştü. Elimizi sonsuzluğa uğradık. Elin dünyayı ayağa kaldırdı. Evet, dünyayı ayağa kaldırdı. Ve İbrahim ölümün eşiğinde belki. Buradan bütün insanlarımıza sesleniyorum. Adalet Bakanlığı'nı, İçişleri Bakanlığı'nı ve Cumhurbaşkanlığı'nı, bütün uluslararası dostlarımız ve Türkiye'deki halkımız. Arasın, evet, bu müzik grubu, halkın müzik grubu, bu grubu özgür şarkılar söyleyebilmesi, özgürlük bir talebi, dünyanın en doğal talebidir. Bunu karşılamayan zalimdir. Bu zalimliği bugüne kadar yaptınız. Ondan sonra yapmayın. Bu sorunu çözün. Mustafa Koçak'ı ve halkın avukatlarını yalan ifadelerle tutukladınız. Onları da serbest bırakın. Bizim talebimiz, bütün insanlarımızdan, halkımızdan isteğimiz budur. Ve bir şey söylemek istiyorum. Bazı yerlerde biraz umutsuz söylemler var. Hayır, öyle değil. Örneğin insanlar sessizdi, artık sessiz değil. Hayır, insanlarımız her zaman sesliydi. Sessizlik hükümette, sessizlik devlette. Onu kendi seslerimizle artık sessiz olmaktan çıkaracağız ve bu soruna mutlaka bir çözüm getirecekler. İbrahim'in söylediği gibi öyle ya da böyle ama mutlaka biz kazanacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Thank you. Teşekkür ediyoruz. Sevgili yorum arkadaşımız.
Evet, şimdi Fransa'dan tamam, pardon. Evet, hoş geldiniz. Berak abla, evet, kısa bir tanıtım yapacağım İngilizce. Zaten biz tercüme edeceğiz. Görüyorsunuz değil mi? Yes, evet. Well, in this moment we have our guest from Turkey. She is a lawyer from the People's Law Office. It's Miss Berak Çağlar, and she's both a lawyer from Mustafa Koçak and Group Yorum as well, from the law office. She knows about the case actually, so we let her speak about it to explain us how the situation of Mustafa is, why he is in jail, why he's resisting, and all these kind of things. I will make this. We will speak in Turkish and English at the same time. We try to translate it. Hoş geldiniz Berak abla. Merhaba, hoş bulduk. Evet. Bugün siz Türkiye adına, Türkiye'deki Halkın Hukuk Bürosu avukatları adına konuşuyorsunuz. Hem avukatlarınız direnişte, hapishanede tutukludur. Hem müvekkilleriniz ölüm orucunda. Mustafa Koçak üzerinde konuşmak istiyoruz bugün özellikle. Öncelikle teşekkür ediyoruz bu yoğun süreçte siz de katılma fırsat bulduğunuz için. Röportaj yapacağımız kısa anlatabilir misiniz? Mustafa Koçak hakkında kısa bilgi verebilir misiniz? Bir de arada tercüme için kısa cümlelerle bir zahmet. Merhaba, ben teşekkür ederim. Böyle bir yayına beni de davet ettiğiniz için Halkın Hukuk Bürosu adına. Mustafa Koçak 28 yaşında. Şu an kendisine ömür boyu hapis cezası verilmiş. Yani ölünceye kadar hapisten çıkmama, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, artı 42 yıl daha hapis cezası verilmiş bir genç. Şu an ölüm orucunda ve 289. gününde. Yes, Mustafa Koçak is 20 years old. He was punished with a life sentence plus 42 years, so he should stay his whole life in the prison. This young man, without any proofs, and today he is on the death fast for already 287 days. Mustafa Koçak'a niçin bu ceza verildi? Mustafa Koçak 24 Eylül 2017'de sokakta yürürken gözaltına alındı. Ve Türkiye'de 2015 yılında öldürülen bir savcının öldürülmesi eyleminden sorumlu tutulmak istendi. Bu da niçin oldu? Bir itirafçının, daha doğrusu itirafçının beyanları yüzünden. Dosyasında başka hiçbir delil yok. And Mustafa Koçak was just jailed because of the words of a police informant, of a trader, who told that he was taking part in an action, that he supported an action against the prosecutor in Turkey. He was just taken from the streets after this statement, arrested by the police in 2017, and he was accused of participating in the, in the hostage taking of a prosecutor in Istanbul. İstanbul. Pardon? Evet, İstanbul'da sokakta yürürken alındı gözaltına. Evet, hani İstanbul'da savcılık o eylemlerine gelenler, evet. Nasıl suçlandığını anlattım. Evet. Gözaltına alındığında Mustafa'nın da itirafçı olması istendi. Başkaları hakkında ifade vermesi istendi. Kendisine çok ciddi işkence yapıldığı, gözaltı işkence takibini maalesef ben yapmıştım avukat olarak. O yüzden kendisine ne tür işkenceler yapıldığının yakın tanığıyım. And when he was arrested, before he was arrested, he was also subjected to severe torture. They also tried to make him a traitor, to make statements on other persons, to make them arrest and to make them charged. But he didn't accept that. And even in that time, also unfortunately, I was the lawyer then who took the testimonies from him from the torture when he was in the police station. Bu işkencelerden biraz söz etmek istiyorum. Çünkü Mustafa Koçak olayı gerçekten çok önemli bir olay. Mustafa Koçak'ın 3 tane kız kardeşi var. O zaman biri hamileydi. Hamile olanı da dahil olmak üzere hepsine tecavüz etmekle tehdit ettiler. İfade vermemesi halinde.
Okay, I want to make this is very important issue because Mustafa Koçak, he was severely threatened as well psychologically. So he has three sisters. He has three sisters actually. Well, one of them she was pregnant in that moment when he was in the police station, and they threatened him that they will rape even that sister that is pregnant. And well, but he didn't. Well, to force him to make statements. Kendisini karanlık bir odaya kapattılar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı bu. Karanlık bir odaya kapattılar. Daha sonra başına siyah bir çuval geçirdiler. Üzerine soğuk tazyikli su sıktılar. Soğuk klima açtılar. Ve daha sonra da kafasına çuval geçirilmişken bir de teneke geçirerek o tenekeyi 1,5 saat boyunca kafasında çalmışlar. Yani böyle güm 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 diye. And it was a very severe torture that they used on Mustafa Koçak. This torture was happening in the police headquarters of Istanbul. What they did, what they blindfolded him. They put a sack on his head, actually, and later also a bucket, and they beat it constantly on the bucket. This kind of torture they used against him, as well as a pressurized cold water. And also a very cold climatic. In that way, they continued to torture Mustafa. Şu isteniyordu Mustafa'dan. İstediğimiz gibi ifade verdiğin takdirde buradan çıkıp gidersin. Yani eğer Mustafa onların istediğini yapsaydı, terörle mücadele polislerinin istediğini yapsaydı, şu an çoktan serbest bırakılmıştı. Hem o zaman serbest bırakılmıştı. Bırakılacaktı. Ama yapmadı. Well, so that's what they wanted. When they tortured him, they said just so when you agree, when you do the statement that we want, you can leave from here, or otherwise you will stay there. And so he could accept also, and that would not happen to him that he get a life sentence maybe. Yeah, but he didn't accept this agreement with the police in this condition. Mustafa polisin istediği şekilde ifade vermediği için daha sonra tutuklandı, yargılandı ve hakkında bir ihtilafçı ifadesinden başka hiçbir şey yokken, başkaca hiçbir somut delil bulunmadan kendisine bu kadar ağır bir ceza verildi. Bir üst mahkeme cezayı onayladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyanın onaylanmasını istiyor. And after this happened, that he didn't capitulate to the police in the police station, he was later on charged and he was sentenced to a life imprisonment with very high punishment, actually, without any proofs. The only thing that they had was this statement by a traitor, by a police informant, and so they put him in the jail. And well. Yani Mustafa'ya şunu söylediler. Bizim istediğimiz gibi ifade vermedin, bizim istediğimizi yapmadın, biz de seni böyle cezalandırıyoruz ve ömür boyu bir hücrede seni hapsedeceğiz diyorlar. So they say, you didn't do what we want, you didn't make the statement that we want, we will leave you lifelong inside the jail. Well. Evet Berrak abla, çok güncel bir şeye gelebilir miyiz? Şu anda ne yapabiliriz Mustafa için? Önemli olan bu. Bugün bir olay yaşandı. Bugün daha doğrusu olay değil. Bugün ailesi hapishane önünde gözaltına alınmış. Evet. Yine şiddet uygulandı. Güvenlik güçleri tarafından, jandarma tarafından. Şu anki durum ne? Gözaltılar serbest bırakıldı mı? Takip edemedik de. Hayır. Serbest bırakılmadılar. Serbest bırakılma haberi henüz bize gelmedi. Mustafa Koçak'ın ailesi günlerdir hapishane önünde Mustafa'nın tahliye edilmesini bekliyor. Çünkü Mustafa Koçak bugün 289. gününde ölüm orucunda. Hemen şunu söylemek istiyorum. Mustafa'ya zorla müdahale edildi. Hapishaneden hastaneye kaçırıldı. Hastanede kendisine 4 gün boyunca işkence yapıldı. Ayakları ve elleri kelepçelendi. Kafası halatla bağlandı ve bu durumda kendisine serum verilmek istendi. Ama bu bir kişiyi sakat bırakacak bir müdahaleydi. Ve kendisine şunu söylemişler. Burada öleceksin. Hiç kimsen yok. Kimse seni aramıyor, sormuyor gibi psikolojik işkence de yapmışlar. Şimdi o müdahalenin, o hastaneye kaçırılıp da yapılan müdahalenin etkileri görülmeye başladı Mustafa'da. Çevresel sinir hasarı, ellerde ve ayaklarda uyuşma, vücutta şişme, bunlar daha sonradan ortaya çıkan etkiler. Ve Mustafa Koçak'ın ailesi günlerdir onu almak için bekliyordu. Bugün İzmir Valiliği'nin bir yasaklama kararı geldi ve aile
oradan zorla sürüklenerek işkenceyle gözaltına alındı ve halen bırakılmış değiller. Okay, I will make a short translation. Kısa bir anlatacağım. Today there was a arrest in front of the Kırıkla prison in Izmir, whereas Mustafa's family waiting for about 2 weeks now to get more news, to get information. They're waiting for Mustafa there as long until they can get him out. And the gendarmerie has attacked and arrested the people, including the family members of Mustafa Koçak and also friends over there. As far as lawyer Berak told us, they are not yet out of the police custody. But what we can say also, we have made a lot of information about it. Also, Mustafa Koçak was tortured. It's not just he's in hunger strike. He was forcibly taken to the hospital a few weeks before, and he was force-feeded. He was bound with ropes, with chains on his hands and on his legs, and he got a lot of injection on his body. He was severely tortured during that force feeding, and and now in this moment, in front of the prison where the family has the guards to get him out there and to demand his freedom, and waiting for them. The governor of Izmir just banned any action over there. Even the people are not allowed to wait there, so they took them from there in custody today, this morning. We still wait for some news about it. Evet, Sayın Berak abla, bu konuda şu anda Mustafa'nın sadece telefon görüşme yapılabiliyor, onu biliyoruz. Kendisiyle avukatla halen görüşme, bu konuda herhangi bir yeni bir gelişme olmamıştır sanırım. Hayır, olmadı. Çünkü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı avukatların tutuklularla görüşmesini yasakladı. Şöyle yasakladı. Koronavirüsünden kaynaklı olarak hapishanelere avukatların girmesini istemiyor. Ama Mustafa'nın durumu çok özel. Yalnızca ailesiyle telefonda görüşebiliyor Mustafa ve biz Mustafa'yı göremediğimiz için durumuyla ilgili de bilgi edinemiyoruz, ama ben buradan şunu söylemek istiyorum. Bütün uluslararası kuruluşlara, hukuk kurumlarına, demokratik kurumların hepsine şunu söylemek istiyorum. Herkesin Adalet Bakanlığı'nı araması gerekiyor. Türkiye Adalet Bakanlığı'nı arayıp Mustafa Koçak'ın hala niçin tahliye edilmediğini, sağlık durumunun kötü olduğunu ve tahliye edilmesi gerektiği yönünde aslında baskı kurulması gerekiyor. Mail atabilirler, faks gönderebilirler, telefon edebilirler. Bunların hepsini yapabilirler. Sadece bunu uluslararası hukuk kurumlarına ya da demokratik kitle örgütlerine de söylemiyorum. Bütün herkese söylüyorum. Yapabilecek herkese. Herkesin elinin altında bir telefon, internet, mail, her şey var. Bu yapılabilir ve baskı kurulabilir. Evet. Çok teşekkür ederim. Maalesef programımız çok sıkı olduğundan kaynaklı biz çok uzun konuşamıyoruz. Elbette her söylediğiniz şey çok değerli şu anda Mustafa için. Bizim zaten çalışma sürüyor. Tercüme yapacağım. Bu son bir cümle size tabii ki elbette hakkınız olsun. Tercüme yapacağım. Bugün de biz bir hashtag çalışması yapacağız. Buradan herkese çağrı yapacağız. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı hashtag yollamasına hep ortak bir şekilde. Bizim tarafımızdan teşekkür ediyoruz şu anda. Ben teşekkür ederim. Son bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Evet, biliyorum yayınınız çok kısıtlı, çok da konuğunuz var. Ben gelen herkese çok teşekkür ederim, ama bu ülke öyle bir ülke ki avukatların adil yargılanma hakkı talebi için, adil yargılanabilmek için ölüm orucuna başladığı bir ülke burası. Avukat Aytaç Ünsal ve avukat Ebru Timtik bugün ölüm orucundalar. Onların sağlıkları da yarın daha tehlikeli bir hale gelecek. Dolayısıyla duyarlılığı arttırmak gerekiyor. Grup yorum üyesi İbrahim Gökçek hala açlık grevinde. 300'lü günleri aştı. Helim Böle'yi kaybettik biliyorsunuz. Ve bu baskının, üzerimizdeki bu baskının azalması için herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Evet, de özellikle avukatlar için. Avukatlara en içten selamlarımızı iletiyoruz. Onlar için de bugün bu program yapıyoruz. Onu da bilsinler. Elbette yani yürekten selamlıyoruz direnişi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buyurun. İyi akşamlar. Kapatmanız gerekecek. Yes, and shortly I want just to say, because it's important, she has to tell us a lot of things from Turkey. Mustafa Koçak, she made a call for us. Everyone should please call the justice minister in Turkey to ask why still they don't leave Mustafa out. As you know, people are left from prison because of corona. Mustafa Koçak is prevented and not allowed to speak even to his family and his lawyers with the pretext of the coronavirus.
We know that's a pretext, of course. This is just they want to hinder the contact to the outside in this condition to make punishing another time. About the people's lawyers, they even have to start it with a death fast in Turkey because there's no justice. They want an independent jurisdiction in Turkey. Ebru Timtik and Aytaç Ünsal, two of the lawyers of people, of her colleagues from this friend, they are in the death fast in the prison. And 9 of the lawyers of the peoples are in the jail today with a very high sentence. We wanted to greet them also. We greet them today. We have not more time. What is the next in program? I'm a little bit confused. Yes, and well, actually, we want to listen now after this speech from Mustafa Koçak, his own voice. Please listen to the voice of Mustafa Koçak. Ağrılarım, ayaklarım, kasıklarıma kadar bayağı artık yani ağrılardan uyuyamıyorum. Bir de dokunamıyorum. Vücuduma dokununca yanıyorum gibi. Her tarafım yanıyor gibi yani. Herkes şunu bilsin bile. Evet, acılarım, ağrılarım çok fazla artık belki dayanılmaz ama ben bizden sonra kimse bir daha adaletle ilgili bir acı çekmedi diye ben bütün acıları çekmeye de razıyım. Herkes bunu bilsin. Hiçbir acı yarına kalmasın diye ben hepsini bugün çekerim yani sorun değil, dayanırım. Tırnağımla hepinizi de çok seviyorum. Söyle sen. Şehitliğinden 2 gün sonra rüyamda gördüm Pelin'i. Armutlu'daki direniş evinin arkasında papatya topluyordu gülümseyerek. Papatya gibi topladığı güzellikleri halkımızla paylaşmak, halkına sunmak için bu da bizim gibi direnişteydi. Dişiyle, tırnağıyla. Elin topladığı tüm güzellikleri şehitliğiyle halkına sundu. Ondan biat etmesini, teslim olmasını, onursuz bir yaşam seçmesini istediler. O direnmeyi seçti. Halk için söylediği türkülere, grup yoruma yasak koymaya kalktılar. Bedenimizle barikat oluyoruz. Sanatını direnerek sürdürdü. Şehitliğiyle zafere ulaştı. Hepimize kutlu olsun. Elinin adalet özlemi şimdi bizimle büyüyor. Halkın avukatları İbrahim Gökçek, Didem Akman, Özgür Karakaya ve ben bedenimizle adalet istemeye devam ediyoruz. Elinin de bizim de halkın da adalet özlemini son vermek istiyoruz artık. Herkese selam, herkesi çok seviyorum. Biz de Marjorie. Okay. Hello. Yes. And now after this video from Mustafa Koçak, with his own voice, it was just taken a few days ago. Well, this is the situation. You can see that it's very serious. We have to act immediately. There is a next program point. It's now our friends from France, musicians. The Marjorie's Dream Pop Orchestra. It's Marjorie and Manu. They will be here now with us to sing song for the Group Yorum and Mustafa Koçak.
Mhm. Program is not all together, but it will work. I guess it works good until today, until now. Yes. Are we here? Well, so we take another song from Group Euro, if that's possible. Yes. We make another song. Maybe you can also introduce what song and what is the song about. Maybe you want to say something about it. Hello, everybody. Yeah, we will play this song for first for Helen, for the memory of Helen, and for Ibrahim, and for Mustafa Koca. This was about May. You know, 1 May is an international day of struggle of the workers. These days were in Turkey and in some other countries has passed bloody. We wish without blood the maize and it's coming, the May is coming now. We wish and we know that we can win, we will win, and we will celebrate our victory in May. This song is about May. Hallo? Jetzt geht's ja. Hallo. Yosun kokuları kar tutar mavi. Ey benim sevdiceğim kar tutar mavi. Hallo? Kar tutar mavi. Bist du Sandra? Ja, kann ich reden? Kannst du mich hören? Ja, okay. Uzamış boyun boyunca karanfil elindeyim ekmem dili omuz başından günlerine mavisinde düşlerine mavisinde sokağın sesini olur düşler çiçeğin yazını mavisinde düşlerine mavisinde sokağın sesini olur düşler çiçeğin yazını. Karanlığın içi hayır solmasın. Gece ışık saçanın sevdası ölüsü. Karanlığın içi hayır solmasın. Gece ışık saçanın sevdası ölüsü.
Zeynep mavisinde, müşteriden mavisinde, sokağın zeytini olur, şişer çiçeği yaşlı. Alaya vurmuşsayız, sokağın zeytini olur, alaya vurmuşsayız, şişer çiçeği yaşlı. Thank you very much. This nice song that we didn't hear for a long time from Group Euro. Not always in the concerts we can hear this song. It's very beautiful. And there is another friend in the line now. He is a deputy in Germany from the Left Party, Dieter Dehm. He's also a musician. He's an artist. He was always in the solidarity with Group Euro. Also when there was a lot of troubles, also when they make concerts in Germany, as you know, and we cannot see him today because it's a technical problem to have too many people inside this chat, but we hear his voice. We say hello. Hello. Oh, we can see him even. Hello. Welcome. Sollen wir auf Deutsch sprechen oder wie sprechen wir jetzt? Auf Englisch oder ist das okay? Wie ihr wollt, aber Deutsch ist natürlich immer ein bisschen besser, ja. Wie du magst. Ja, Deutsch geht. Ich soll das dann übersetzen, weil die Mehrheit wird vielleicht Englisch sein. Also das kann ich jetzt nicht. Die Mehrheit ist Englisch. Ich dachte, das sei. Ja, wir sprechen Englisch eigentlich hier. Ja. First of all, geht das jetzt? Yeah, I understand. Okay. First of all, welcome. It was quite difficult to reach you to come here, but you're here and we're happy about it. Thank you to join us. Well, we just expect and wait maybe your solidarity comment, your solidarity statement, or whatever you want to say about it, because you have experience. You're a musician also. Do you want also to perform something, or you want to speak? You want to say some words? The first thing is that I mentioned towards the press that the very hard situation, desperate situation for Group Yorum is a kind of torture, and there is real torture for some members, and from the privileged situation in Germany, I always think of the great part of the music and the arts, and I think freedom for the arts is a global postulation, and it's not only a Turkish postulation, but the special situation of the dictatorship of Erdogan makes it urgent to make the solidarity broader and build a bridge over all the differences we might have in some questions. We are together for the freedom of opinion and musical and artificial and literature freedom, and of course of the freedom of the trade unions, which is always a little bit behind the journalist freedom. But I think there are many people since years in the prison of Erdogan who fought for a free 1st May, the Mondial Day of the working class. And I think this is what we all bring together, artificial and proletarian freedom in these days. Okay. Well, thank you a lot. I saw the statement also, the letters for the parliament, the letters for intervention for the hunger strikes. It's very important that deputies, artists, people with a little bit more audience and names can intervene. Actually, we hope after that there is much more noise and much more people intervening. So many international solidarity we have. We have just a small part included, but it shows us that there is really a very big movement here going on. And of course, it's a very big resistance. People are ready to give their life only for singing their songs free. It's a very big thing. You cannot imagine everywhere that something like this happen. In these times especially, it's hard for the corona. We know it. That's why it's very great that you also could join us here live. It's very great. And
Actually, well, we thank you. Let's go on with this solidarity. We are going to spread it, and we hope that we can get much more friends with us to make an end to this oppression and to get the hunger strike ending with a victory, of course, with the demands fulfilled for them, with that we make him alive. So maybe you also continue with the program. You stay not inside now in this live chat, but continue to follow the program. We make a live. We make a hashtag. Mm. We need much more people. We have to check out. This is now a good moment or not. Maybe we take one more music group from Germany now also. Yes, they're waiting, and well, so whatever. Thanks a lot for all this. And please be so kind, because we are always together in the special internet portal. It's weltnetz.tv, and there we want to mention this solidarity conference. If you send me the link. Okay, of course, we will do. Okay, thanks very much. Thanks, Itadim, for your participation. See you. Yeah, kann ich? Okay. Yes, we thank Itadim. He's always defending the freedom of arts, and also in Turkey for the human rights. He's always speaking about that. We continue with with other guests from Germany. We are happy today also to comrades from Germany, from the Gehörwäsche, also musicians who are very already. We saw them several times in the solidarity movement with making songs, also from Group Euro. And I think today you have also a song for us and a statement. So it's your word. Please. Hello all. Hello. Hello. We hope you can see, and Ulja and Nico. We are workers and members of the German revolutionary band Gehörwäsche. We send our fraternal greetings to Group Yorum and all of you. Group Yorum and its members are called terrorists by the fascist Turkish government. But the communist ideal of freedom, revolution, the struggle for liberation are not crimes. They are necessary to make an end to imperialism, to exploitation, oppression, war, crisis. Helene Berlek will live on in the songs of Group Yorum, in our hearts, and also in the struggle of the people. Prisoners must be released. Freedom for Mustafa Koçak. Let's strengthen our common struggle for socialism. Let us work even closer together. Let us together protect and strengthen the power of the living. Long live international solidarity. We will not do the kiss. Hadi yaşa bir çiçekçi dalarda, arar yurdunu çaresiz calarda. Dünyaya karşı susar türküsü, duman necillarda. Susar türküsü, duman necillarda. Neslenin günü olmaz, sevdanın izni olmaz. Sevdaya yasak koyanın günleri olmaz o. Neslenin günü olmaz, sevdanın izni olmaz. Sevdaya yasak koyanın dünyaya yeri olmaz o. Neziklerle nereler taşkını, yolar yurdunu, yokuşlar taşkını, direniye düşmana, satma taşkını.
düşmanı, zindan da düşmanı, direnç aşkını. İzleyin günü olmaz, sevdanın iti olmaz, sevdaya yatak koyanın, dünyaya yeri olmaz. İzleyin günü olmaz, sevdanın iti olmaz, sevdaya yatak koyanın, dünyaya yeri yok. Suri'nin gözleri şeye bakar, her gün bir gönül yakar, her sevda taşına bir ateş içtenlik suları kendini yakar, içtenlik suları kendini yakar. Bizlerin günü olmaz, sevdanın izni olmaz, sevdaya yatak koyanın, dünyaya yeri olmaz. Bizlerin günü olmaz, sevdanın izni olmaz, sevdaya yatak koyanın, dünyaya yeri olmaz. Vielen herzlichen Dank, beste Grüße, auch best greetings, bye bye, ciao. Ciao. Vielen Dank, Gehörwäsche. Vielen Dank, Nico. Und ja, William. Der Genossin. Sehr schön habt ihr gesungen. Erstens, it was very nice the way you sing, and also that you learned a song of Grubirum, and that you were here to us. And strange for your struggles. Also, thanks for your solidarity. We hear you. We see you again, of course, shortly. Let's struggle. Okay. Thank you. Okay. Now we have as a next program, the one which is very important one, is our hashtag action. We hope we are many now, because the hashtag is one of the most important things that we have. The hashtag that we want, please now, I hope it will come to the screen in this moment. So we ask you to share the live stream now on your social media. Please share the live stream with the following hashtags that we give. I hope it's already done. So, because we can't
hashtags are online. We put it there on the screen as well as on the Facebook and Twitter page of Free Group Yorum. Well, we ask you please to share now the live stream on your social medias. Share it on Facebook, share it everywhere as you can, as much as you can. Post as much as you can the hashtags with the link we give here for the Ministry of Justice and Interior in Turkey. We are writing the links for you here. And we have the hashtags that we ask you to write with comments to use these hashtags now, please. It's Ibrahim must live as well. Mustafa must live. And also, I think, Free Group Yorum. We have the same in Turkish, but we want to just now say you in English. Arkadaşlar, aynı zamanda umarım yani şu anda gözüküyor. Ben gözükmediğim için sadece şu anda hashtag çalışmamız olduğunu biliyorum. Burada hashtagleri görebiliyorsunuz. Hashtagleri yani Twitter ve Facebook üzerinde biz çok yoğun biçimde Türkiye'deki Adaletsizlik ve İçişleri Bakanlığı'na ulaşmak için linkleri koyduk. Hashtaglarla birlikte sizin yorumlarınız lütfen oraya yönlendirin. Çok yoğun bir şekilde onların hesaplarına yollayalım ki Mustafa yaşamalıdır. Mustafa Koçak yaşamalıdır. İbrahim Gökçek yaşamalıdır diyelim. Ve bunu İngilizce ve Türkçe olarak şimdi bu dakikalarda hep beraber yapalım. Bütün izleyenlere rica ediyoruz. Şu anda hashtagleri yapalım. Etkin olsun yani. Bu çalışmamız en önemli çalışmamız bu programda esas olarak. Çünkü bu da bizi duyacaklar, sesimizi duyacaklar. Ve çok kalabalık olursak eğer bu dakikalarda evet de bir faydası olur. Biz dedik tek yumruk, tek ses tek yumruk dedik. Şu anda tek ses ve tek yumruk oluyoruz. Hepinizi tekrardan teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hep beraber büyük bir aileyiz. Hem Grup Yorum aileyiz hem de insanlık aileyiz. Biz hem Mustafa Koçak hem halkın avukatları için hem devrimci tutakları için hem Mustafa Koçak için bugün biz onların sesiyiz. Adalet ve özgürlük isteyen sesiyiz bugün. Biz çalışmamız herhalde devam ediyoruz. Korona altında, tecrit altında da sansürleyerek de bizi bütün toplumdan yalıtmaya çalışsalar da bizim kendi imkanlarımızla sokağa çıkarak kısıtlı olsa da orada da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Evet, söz konusu olan burada bu arkadaşlarımızın, bu devrimcilerin, bu müzisyenlerin, bu adalet savaşçılarının ölmemesi. Helin Bölük maalesef bugün sonsuzluğa uğurlanmıştık. Helin Bölük her zaman yani sahnelerde devam edecek. Grup Yorum'un açıkladığı gibi her zaman Grup Yorum'un arasında Helin Bölük'ü de göreceğiz biz. Her sahnede, her konserde. Helin Bölük son ana kadar, son nefesine kadar bu umutla doluydu. Evet, keşke görebilseydi. Biz kesinlikle göreceğiz bu zaferi. Biz kesinlikle göreceğiz sonunda zaferi. İbrahim Gökçek ve Mustafa da görmelidir. Lütfen hashtaglerimizi paylaşalım. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na yorumlarımızla birlikte Grup Yorum yaşamalı, Grup Yorumlar özgürlük. Mustafa Koçak yaşamalıdır. İbrahim Gökçek yaşamalıdır hashtaglerle hemen her taraftan yazın çizin. Hemen her tarafta yollayın, paylaşın. Bizim canlı yayınımızı paylaşın. Herkes görebilmeli. Programımız gerçekten yani dünyanın dört bir yanından katılan arkadaşlarımızla, dostlarımızla, duyarlı insanlarımızla, sanatçılarla şu anda sunuyoruz ve bir araya geldik. Sizin de gelmeniz çok önemli, çok güzel oldu. Evet, yeni katılan arkadaşımız oldu. O da konuşacak, kendi çalışmaları anlatacak, dayanışma ülkesindeki örneklerle. Ama bir kez daha bu İngilizce anons yapayım da yoğun şimdi bir şey yapalım çalışma. Please, once again, we ask you in the meantime, send these hashtags that we announced here. Mustafa Koçak must live. Ibrahim Gökçek must live. We just shared that on our Facebook and Twitter accounts. We shared that here. Please
make this, because this makes us visible. This makes us noise to the oppressors who want to kill Mustafa and Ibrahim. We don't allow them to kill them. We are one big family. We are one great family. We are here together, and it's a great feeling that you are all here. And we have all our comrades here from the different countries, from Russia till Italy, Bulgaria, and Germany, and Russia, and from all the countries. Also, Group Yorum is here with us today. The lawyer from Mustafa Koçak from Turkey was here with us. Please send the hashtags, send your comments with the hashtags in all your accounts, and share our stream. So this was it. And we have already put it to copy it and to paste it and to make it easy for you. Please, let's make a good effort, make a good result from this. In the end, we can be happy. Now, well, we want that our next comrade guest from the International Solidarity Campaign from Italy. I hope it's now time. Yeah, hello, Sandra. Yeah, it's here. Hello. Welcome, Valentina. Hoş geldin. Welcome. You are Hi, from You are from I Italy? came from Italy. Yes, it's great that you're here. Italy is one of the countries with one of the most solidarity, despite of the very terrible situation that they face in the Corona period. But still, the people didn't forget to share solidarity with other people, and they do it very great with Mustafa, with Group Yorum. They are all great people, and you have the honor to express a little bit about this solidarity and to show us some material. So, Valentina, it's your turn. We send also greetings to Panda Bazotti, who is not here, but Panda Bazotti also always shared the stage and make songs with Group Yorum and video. We can see that now. Valentina, it's your turn. Thank you, Sandra. I'm happy to be here with you and to represent the Italian people, of course. In these last months, a very big solidarity rise up not only from music bands as Banda Bassotti and others, that there are a lot, of course, but also huge solidarity start rising from common people. And various voices have been heard from the first moment among our Italian comrades to make sure that the just demands of Group Yorum and Mustafa Koçak are accepted. We have gone on hunger strikes several times in these last months in solidarity to unite our voices with the demands of Group Yorum and Mustafa Koçak. In particular, last time we went on hunger strike was last Friday, and we are going to hunger strike next Friday, always for one day. I would like to recall here that a comrade went on hunger strike so that the mayor of his village and the governor of his region would take a clear stand with Group Yorum and Mustafa Koçak. This hunger strike lasted 12 days until the governor of his region wrote to the Italian parliament a formal letter to support and to support Group Yorum and Mustafa Koçak demands. On the 4th of March, a parliamentary question was made by the Member of Parliament, Sara Cunial, supported by signatories to Ministry of Foreign Affairs, denouncing in the Italian Parliament the violation of human rights perpetrated in Turkey by Erdogan. In particular, the parliamentary question invoked Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 10 of the European Convention of Human Rights, Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. And all of these articles establish that everyone has the right to freedom of opinion and expression. The parliamentary question called on Parliament to act immediately in the agreement with European partners to put an end to these atrocities against Group Yorum, Mustafa Koçak, and all people's lawyers. Our parliament is currently closed because of the coronavirus, and there has been no response until now. Another member was also involved in this solidarity campaign. His name is Stefano Fassina,
from the party of Liberi Uguali. And he also recorded a video in which he said that as soon as Parliament reopened, he would ask the government to do everything possible to put pressure on Sultan Erdogan to stop torturing and violate the rights of Turkish citizens. He recorded this exactly the day of the martyrdom of Helin, because he was very touched. But he knows already the Group Yorum and Mustafa Kojak before. We have also received strong support by democratic lawyers here in this period that are following the events in Turkey, and in particular they have been in Turkey several times over the years as international observers in the tray, so they know very well the situation and the clear violation of democratic rights in Turkey, and they are acting in this way. So about press, many articles have been written about the case of Group Yorum and Mustafa Kojak in this month, especially after the death of Helin. A lot of people in Italy found itself united in supporting this struggle, in the struggle of the Turkish peoples, the Turkish comrades. We are living a great moment of solidarity in these youths in Italy, denouncing the repression against students, artists, lawyers, workers, communist militants in Turkey. And we are very upset because we think that also all these violations couldn't be possible without the complicity of European Union, USA, and NATO. It's because of this complicity that it's important that the peoples rise up together to ask for an answer. After Helin Black became a martyr, dozens of messages and gestures of solidarity fill the social media and also mainstream. The mainstream usually was always very silent on these uses, but began to write and speak about the struggle of the Turkish peoples. Today, of course, after the Helin's martyrdom, we have more strength and more courage than before. So we want to take the testimony that Helin has given us, and we will carry on with Turkish comrades this fight for human rights, for life, for the Turkish people, and for all the peoples oppressed by imperialism and coercive system that grips us. So we want justice, and we will continue to fight for it until Group Yorum will be free to sing, and Mustafa Kojak will have a fair trial. Thank you. Now we will see a short clip in which we collected most of the testimonies of solidarity until now in Italy, but they are not all, unfortunately, because they are continuing to arrive. There are only photos, and the hashtag is because it's continuing, break the silence, so we can see the video. Thank you. Thank you, Valentin. Yeah, she made already the announcement. Yes. The videos. La banda Bassotti e la carovana antifascista esprime ai compagni del gruppo Yorum il sciopero della fame in Turchia, nelle carceri, da circa 200 giorni,
la propria solidarietà. Non passeranno. Yorum a fine! Gruppo Rum, sempre con voi. İşte bir sabah uyandığımda ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao 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 elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında sen ey partizan eline gözüm çal bella çal bella çal bella çal 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 eline gözüm dağları kısa dayanamam tutsaklığa beni de gözüm dağları kısa dayanamam tutsaklığa eğer ölürsem ben partizanca çal bella çal bella çal bella çal 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 sen gömmelisin ellerinle ellerinle toprağına sen gömmelisin ellerinle ellerinle toprağına güneş doğacak açacak çiçek çal bella çal bella çal bella çal 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 elinde şenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek elinde şenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek elinde şenler diyecek merhaba merhaba ey El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de pie luchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás sarà vencido. Gruppo Rum, siete sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Forza, no passaran.
then it's finished. So I also want to say something about Banda Bassotti, that they would have loved to be here tonight with us, but unfortunately due to various problems they couldn't be here physically on streaming. Even though they are always with Group Yorum, supporting with Group Yorum and Mustafa Kocak, and they have got a very important part on this solidarity movement that it's going on in Italy. So, and they want to greet all of you and thanks to invite them. Thank you very much. We are right. We will win. Thank you, Valentina. Bye-bye. Bye. Forse ce la farai a incontrare un altro futuro, le speranze di guai sulle navi da Istanbul, l'occhio della TV ce li sbarca dentro casa, calpestati ed odiati, non sono belli come te, grande fratello diecelo. Queste urla dietro le spalle è la voce degli eroi, loro sono nostri fratelli, è la voce degli operai, come noi, come noi. El pueblo unido jamás será vencido. Gruppi Yorum, siete sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Forza, no passaran. Şimdi Yunanistan geliyor. Hı? Genau, kurz. Yeah. Okay. Okay. Yes. Hello again. We thank to Italy, to the big solidarity of Banda Bassotti, of all the Italian comrades of the international solidarity movement. You are great. Continue to be like that. No passaran, and we thank you for this. It was not Italian, it was Spanish, but however, we greet you again, especially, and all the people who are in solidarity with us, who continue to watch us, and please stay online. We have very good more parts and music and contributions from other comrades in other countries. The next one is from Greece. In Greece, there is a very strong solidarity movement as well. There's a very strong solidarity always, historically, though the government is in the moment not the one that is really on our side. Recently, there were also people arrested, revolutionaries from Turkey, and always again and again, we can see that there is a collaboration with Turkey. But we want now to introduce you to the comrades from the anti-imperialist front. They have sent us a solidarity video because they can't be here also today. And also from Group Vida in solidarity with Group Yorum, a Greek song. So this is the part from Greece. Hello Greece, thank you and many greetings to all. Çok teşekkürler Yunanistan. Çok teşekkürler arkadaşlar. Today, it's taking place International Solidarity Concert in Internet for Group Yorum Mustafa Kocak and the Death Faster comrades in Turkey. Here in Athens, we support the Solidarity Conference
because we believe that international struggle is the main issue to win in this situation, because it's very hard, the situation in Turkey, also in prison and also outside. Here from Athens, we send our solidarity greetings and we shout that Mustafa Kocak and Ibrahim Gökçek must live. Uyu devrimin kızıl kardeşi, üzülme gözlerimiz birazcık kızardı diye. Ağlamaktan değil, öfkeden ve gece nöbetlerinden, ilk siperin gece nöbetlerinden, yani hep senin olduğun yerden, yani senin düştüğün yerden, sen rahat uyu yoldaş. Sleep, red sister of revolution. Don't be sad that our eyes, it's like beet red. It's not from crying, but from anger and vigil. From vigil in the first barricada, in the place you stand, struggle and martyr. Sleep quiet, comrade. Richard. Taşların kucaklarımızda, bizlere öğrettiğin kavgamız büyüyor omuzlarımızda, büyüyor. Bizlere öğrettiğin kavgamız büyüyor omuzlarımızda. Alnındaki kurşun yarası sönmeyen bir ateşindi, büyüyor inatçı kavgamız da büyüyor, sarıyor halkın yüreğini, sarıyor, büyüyor inatçı kavgamız da büyüyor, sarıyor halkın yüreğini. Zapt ettiğimiz alanlara sesini taşıyacağız, kanımızla yazıyoruz tarihi, haklıyız kazanacağız, haklıyız, kanımızla yazıyoruz
είναι άμεσα δεκτά τα αιτήματα των απεργών πείνας μέχρι θανάτου. Freedom to Group Yorum, Mustafa Koçak and and people lawyers. Χελίμπολεκ ölümsüzdür. Χελίμπολεκ αθάνατη. Χελίμπολεκ is immortal. Στην πόλη μέσα φύτρωσε σε σένα Ισταμπούλ το όμορφο λουλούδι Χελίν. Ποτίστε το συντρόφι γερά για να ανθίσει την μίζερη ζωή μας λουλούδια να γιομίσει. Τα όπλα, το κορμί της και η μουσική κι η πίστη στην υπόθεση και η κόκκινη αυγή. Το όμορφο τραγούδι σου αθάνατη Χελίν τ' ακούσαμε στην Αίγινα και στο Ιτζεδί. Αγάπη για τον άνθρωπο, αγάπη για ζωή που δεν θα την επρόδιδε την ίστα τη στιγμή. Γερά πιάστε αδέρφια τις κόκκινες σημαίες, απόψε αναστήθηκε η όμορφη Χελίν. Είμαι ο Αργύρης από το περιοδικό Βίδα και το Prolet Connect Blogspot. Έπαιξα ένα απόσπασμα από το τραγούδι που έγραψα για τη Χελίν. Στο απόσπασμα αυτό αναφέρομαι για το τραγούδι, το κοινό τραγούδι που τραγούδισε η Χελίν, αλλά το οποίο το ακούσαμε και στις φυλακές του Ιτζεδίν και της Αίγινας, διαβόητες φυλακές, όπου κατά τη διάρκεια του εμφυλίου εδώ στην Ελλάδα εκτελεστήκανε πολλοί κομμουνιστές αγωνιστές. Κάνω αυτή την μεταφορά, αυτή τη σύνδεση, για να δείξω ότι οι συντρόφοι μας εδώ, οι κομμουνιστές, οι εκτελεσμένοι, όπως και η συντρόφισσα Χελίν, αγωνιστήκανε κάτω από την κόκκινη σημαία, παλεύοντας για μια κοινωνία ισότητας, για έναν άλλο κόσμο, όπου τον πρώτο λόγο θα έχει ο εργαζόμενος λαός. Η σκέψη μας είναι στον Ιβραήμ Γιουκτσέκ που συνεχίζει την απεργία πείνας. Στέλνουμε τη διεθνιστική μας αγκαλιά, στέλνουμε την αλληλεγγύη μας στους Group Yorum. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Θα νικήσουμε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Okay. Okay. Well, now, we are happy now to have our next guest. It's again, I don't say from Germany, I just say it's from Chile, our comrade, because we had already from Germany different guests, but whatever. Nicholas, explain us why you're here. What is your part for this solidarity? And also, we know your nice songs already. We will hear some of them, 2 of them actually. So, welcome, Nicholas. Nicholas, introduce Yes, thank you for inviting me, and I'm very glad to be here again with Group Yorum. I've been with Group Yorum in live concerts in Germany several times, and I hope that very soon we'll be able to see each other and have live, real concerts. And for me, it's a duty first to have solidarity as a musician with Group Yorum. I think all musicians, even those who don't share our political views, should be in favor and should support and should talk and should show solidarity to Group Yorum. Group Yorum. So that is the first thing, and I would like to send a solidarity message to Mustafa Koçak, to Ibrahim Gökçek, and I hope their struggle will be successful. And I like to dedicate these songs to them, and of course to our comrade Halim Bölek. This is a song about human rights struggle.
Cada año apedreamos un cementerio donde hay un muro de contención. Preguntamos dónde fue el aliento de los muertos sin prisión. Detrás de las cámaras de los noticieros, las fuerzas se esconden en su cordón. Después de los gritos, las corridas y los perros pateando las cáscaras de limón. Caen más chorros de agua y de esas bombas que quitan el suelo y la respiración. Y las cámaras esquivan a las sombras que se pierdan por el primer callejón, hasta que aparece un viento fresco que siempre nos vuelve a reincorporar. Viene con el polvo del desierto y con la sal que trae el mar. Viene con el polvo del desierto y con la sal que trae el mar. Por eso siempre volvemos al cementerio a derribar el muro de contención, para así empaparnos del aliento de los muertos sin prisión, para así empaparnos del aliento de los muertos, de los muertos, de los muertos sin prisión. I want to dedicate this song to everybody who is fighting imperialism all over the world. Por disparar a quemarropa, poniendo el arma en nuestras manos, por financiar al asesino y dejar preso a mis hermanos, por darle precio a cada día y por las tierras que robaron, por las masacres preventivas y el oro que estas recaudaron, por cómo escribieron la historia sin consultar el pasado, por olvidar sus propias leyes, por cada golpe de estado, por cada bomba que cayera, por cada pueblo que borraron, por derrumbar sueño tras sueño y la basura que dejaron. Que no me vengan con su amor, que no me hablen de su libertad, que no demuestren tanta comprensión, que nos vengan a ayudar y ni mencionen una intervención, ni la defensa de la democracia. No les pedimos ni un favor, nos salven a la humanidad, nos salven a la humanidad, nos salven a la humanidad. Y por los muertos, alerta pueblos, a
Bravo. Thank you. Thank Free Nicholas. Group Yorum, free all political prisoners, and hoch die internationale Solidarität. Que viva la solidaridad internacional. Ciao. Goodbye, Nicholas. Okay, after this very great part with Nicholas, we are continuing with the video from Ibrahim Gökçek. This was an interview in the CNN Turkey with him, very shortly speaking about Group Yorum's culture and concerts. You can hear a little bit of, well, with his own voice, with subtitles. Okay, we can come to the video and following by another song of Group Yorum live. Ama koymamamızın sebebi ulaşamayacağımız için değil, gerek görmüyoruz. Çünkü her geçen sene bu sayı artıyor ve artacağına inanıyoruz. O yüzden şu kadar insan gelecek demek yerine geçen sene 550 bindi. Bugün pazar günü bunun çok daha fazlasını olacağına inanıyoruz. Bana sizin gruptan konuştuğum arkadaşlarınız 1 milyonu buluruz Şirin Hanım. Çok iddialıyız dediler. Hedefimiz zaten milyonlar. O konuda netiz, söylemiştik zaten. Ona da emin adımlarla ilerliyoruz. Ama dediğimiz gibi böyle net bir ifadede bulunmak yerine biz bu sayının artık sayı tartışmasını bir yana bırakıp oradaki niteliği, oradaki asıl insanların heyecanını, hedeflerini, asıl duygularını yansıtmak istiyoruz. Bağımsız Türkiye konseri. Ne diyorsunuz? Nedir mesajınız? Ne diyoruz? Bu ülke bağımlı bir ülke diyoruz. Bu ülke emperyalizme bağımlı, Amerika'ya bağımlı, Avrupa Birliği'ne bağımlı. Biraz önceki konumuzla biz tam karşıtından düşünüyoruz. Bu ülkeyi ekonomisinden siyasetine, günlük yaşamından kültürel değerlerine karşı bir bağımlı hale getirdiler bizi. Diyoruz ki ekonomini, yönetimini, kültürünü, değerlerini sen kendin yürütemiyorsan, senin neyi ekeceğine, neyi biçeceğine, nasıl yaşayacağına başkaları karar veriyorsa bu ülkede bağımsızlıktan bahsedilemez. Bu yüzden bu onlarda siyasette, yaşam biçiminde, kendini ifade etmede bu halk kendisi karar vermeli her şeye. Bugün halkımız kendisi karar veremiyor. Bağımlı hale getirilmiş, yoksullukla bağımlı hale getirilmiş, yozlaşmayla bağımlı hale getirilmiş. Türkiye'de her geçen gün yozlaşma artıyor. Uyuşturucu kullanımı, fuhuş hızla artıyor. Her doğan çocuk $2000 borçla doğuyor bu ülkede. Dağların satılıyor, suların satılıyor, ormanların satılıyor. Konya Ovası çöl oldu. Kendi kendini idare edebilen 7 ülkeden birisi iken Türkiye, şimdi etini Arjantin'den, buğdayını Brezilya'dan alan, çayını üretemeyen, fındığını üretemeyen, tütününü üretemeyen, açlıktan, yoksulluktan kırılan bir insanlar ülkesine döndü Türkiye. Bunun tek sorumlusu, tek kaynağı emperyalizmdir ve bu yüzden biz bağımsız Türkiye diyoruz. ...35 yıllık tarihimizde baskılar eksik olmadı, eksik olmuyor. Ama bugün gelinen nokta çok daha başka bir şey. Bugünkü direnişiyle yoldaşlarımız başka bir tarih daha ekliyorlar bu tarihe. Bu onurlu tarihe. Bu onurlu tarih öyle bir hale geldi ki artık sanatçılık, yoksul halkın yanında, safında sanatçı olmak, yoksul halkın çektiği bütün acıların yüklenmek anlamına da geliyor. Yani onlar adına sanat yaparken lüks yerlerde rahat yaşam içerisinde olamamak anlamına da geliyor. Ve onların davasını savunmak anlamına da geliyor. Varlığını korumak, dürüst olmak, o davanın insanı olmak, onların ödediği bedeller kadar ağır bedelleri de belki ödemeyi gerektiriyor. Bunları bugün yaşıyoruz. Ve bugün bunları üstlenmekten Grup Yorum olarak hiç imtina etmedik.
grup yorum olarak bunları üstlenmeyi seve seve bir görev olarak kabul ettik. Çünkü halktan biz bunu öğrendik. Halktan biz direnmeyi ve mücadele etmeyi. Ve yine avukatlarımız herhangi bir avukat gibi bugün daha rahat ortamlarda sadece düşünsel kaygılarla ve düşünsel dertlerle uğraşarak, yazıp çizerek değil ama bizzat aynı zamanda fiilen mücadeleyi büyüte ve gelinen noktada da bütün politik tutsaklar gibi, devrimciler gibi, birer devrimci olarak aynı zamanda direnmeyi de, işkenceyi de, hapishaneyi de göze alarak direnişi sürdürüyor. Ve yine halkın yoksul evlatlarından birisidir Mustafa Koçak. Onur diyor, onur. Adil yargılanma hakkı. Bana onursuzluk dayatılıyor. Ben bu onursuzluğu kabul etmedim. Bunun karşısında verilecek olan cezayı da asla kabul etmeyeceğim. Adil yargılanmak istiyorum. Faşizmin zalimliğiyle, yalancılığıyla, üç kağıdıyla, bütün rezilliğiyle teşhir ediyoruz. Ve bugün yarattığımız tarih, evet, Helen Börek dünyayı ayağa kaldırdı bir kez daha. O dünyayı ayağa kalkmış olan dünyaya bütün herkes sesini katıyor. Sesimiz çoğalıyor, sesimiz büyüyor. Öyle bir büyüyor ki sesimiz. Sağırlık numarası yapmaya kalkan faşizmin kulaklarını da çınlatıyor aslında. Ha gayret diyoruz. Ha gayret yoldaşlar, ha gayret halkımız. Biz öyle ya da böyle o zaferi de gamzesinden öpeceğimiz günleri mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bu inançla ve bu sevgiyle bu programa emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve katılımcılara selamlarımızı gönderiyoruz. Desteklerinin devamını diliyoruz. Bu mücadele grup yorumun değil, hepimizin mücadelesi. Ve şimdi bize bu kavganın en büyük öğretmenlerinden biri sevgili Ayçi İdil için yaptığımız şarkıyı aynı zamanda bugün İdil gibi mücadeleyi göğüslemiş sevgili Helinimize ve bugün mücadeleyi sürdüren diğer yoldaşlarımıza ve dayanışma içerisinde olan bütün halklarımıza, bütün sanatçı dostlarımıza armağan olsun diye Mitral Gözü okuyacağız. Toprağa ona tutunmuş,
Bir sabah kalktık kendimizi Alanlar listesinde bulduk. 2019 yılına kadar dışarıdaydım. İyice özgürlükleri kısıtlanır hale getirildi. Ben de gizlilik hakkımı kullandım. Yunanistan'da Mikis Theodorakis, işte Şili'de Pablo Neruda, bütün ustalar bu hakları kullanmışlardır faşizme karşı. Niye kabul edelim? Niye arama listelerini kabul edelim? Hayır, bize kimse terörist diyemez. Biz terörist değiliz. Büyük adaletsizlikleri, bu alçaklıklara duyulan öfkenin en yüksek geldiği haldir. Ölüm orucuna böyle bakmak lazım. Çok öfkeliyiz. Bıraksak ne yapacağız? Ölüm orucunu. Bekleyeceğiz mahkemeyi. Sonra mahkemede bir de ceza verecek. Tekrar hapishaneye gidelim. Ne yapacağız? Hayır. Biz sanat yapmak istiyoruz. Kabul edemiyoruz. Ne yaptık ki biz? Grupları ne yaptı? Büyük organizasyon şirketlerinin büyük paralarla altına kalkamadığı organizasyonları grup yolu kendi başına yapabiliyor. Nasıl yapabiliyor bunları? Büyük paraları mı var? Hayır. 5 parası yok. Ama dayanışmayı örgütleyerek yapıyor. Her geçen gün tabii sağlık durumumuz bozuluyor. Zafere geleceğine olan inancımız çok yüksek. Sahiplenmeyi de görüyoruz. Büyüdüğünü de görüyoruz. Daha da büyüdüğünde zafere de hep birlikte elimize alacağımıza inanıyoruz. And Ibrahim Gökçe's video from the Resistance House, the last one that when he spoke about the situation that they were in, and what in the end we want to finish our program with 3 more solidarity videos. There is that we collected because they were really very nice. It's from 3 different countries. It's from country, from Greece, from Iparastiki, one musician, and it's also from Bulgarian comrades from the 23 September movement, which sang a song from group, sang a song from Group Euro. Well, before we come to the very last solidarity message video, we want to play these 3 solidarity. Please, we can watch it. Yes. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uharkada jausten diranean, geldi gaitza den hondarra. Euskal Herritik elkartasuna adierazi nahi diogu Group Euro taldeari. Sıkıntılar altındasın, kanmak karılır yasın, namerde kul
αλήγιστη Χελίν Μπολέκ, δύναμη στον απεργό πείνας Ιμπραήμ Γιοπτσέκ. Οι υπεραστικοί στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης στους αγωνιστές του Group Yorum. Τα τραγούδια δεν σταματούν. Ο αγώνας συνεχίζεται. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις Ινδίες μέσα στην πόλη της Καλκούτας φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφότιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Група Yorum е прогресивна музикална турска група с милиони почитатели в и извън Турция. През годините членовете на групата нееднократно са били нападани от турските власти, бити и арестувани. По-настоящем те се намират в затвора, без съд и присъда. Тяхното престъпление е музиката им. Музика с послания против експлоатацията, потисничеството, против фашизма. Турската власт реши, че може да запуши гласа на истината с репресии, но никакъв затвор не може да задържи идеите. Свобода за Group Yorum, не на фашизма.
Okay, well, we have listened to many solidarity statements and groups. We had live guests. It was a very fruitful and nice solidarity event, I think. We cannot exactly say how many people still will watch or who have watched exactly in different channels. We actually, maybe it's possible. We wanted much more. Of course, we will never get enough people to share it, but please stay on the line and continue to follow it, continue to support, and write also the hashtags. We are giving the hashtags for you to share it on Twitter, on Facebook. It's very important to always demand freedom for Mustafa Koçak and Grup Yorum. Our hashtags, as you can see, they are Mustafa Koçak must live, Ibrahim Gökçek must live, and Free Grup Yorum. We have the same in Turkish as well. They are running on the screen in the moment. And please share it again and send it to the Justice Minister in Turkey, Abdülhamit Gül, and also to the Interior Ministry in Turkey, and to as much possible persons that you can. So we want to thank you a lot for sharing. All the guests that were here today, they mostly were gone because they just finished the program, but we have one more solidarity video with some friends in the world who have shared the solidarity. We want to show that in the end. Finish the program. We say thanks a lot. It was a long time, 2.5 hours to stay together. It was very nice to stay with you. It was very great to share this material that you have provided with us, and thanks a lot. Long live the hunger strikes and long live the resistance. We are right and we will win. Dapat mabuhay si Ibrahim Gökçek at si Mustafa Koçak. Ибрагим Gökçek и Мустафа Кочак должны жить. الأصدقاء المناضلين في تركيا مصطفى كوچاك إبراهيم كوچاك Ibrahim Gökçek и Mustafa Koçak devono vivere. Ибрагим Gökçek и Мустафа Кочак должны жить. Ibrahim Gökçek yaşasın. Mustafa Koçak yaşasın. Ibrahim Gökçek и Mustafa Koçak должны жить. Ibrahim Gökçek und Mustafa Koçak müssen leben. Ibrahim Gökçek и Mustafa Koçak должны жить. Ibrahim Gökçek und Mustafa Koçak müssen leben. Gökçek должен жить. Mustafa Koçak должен жить. Ibrahim Gökçek и Mustafa Koçak müssen leben. Прекратите преследовать Мустафа Кочака. Руки прочь от Grup Yorum. Мы обеспокоены ситуацией в Турции. Хватит молчать. Руки прочь от Grup Yorum. Прекратите преследование Мустафы Кочака. Позор турецким тюремщикам. Alisin ang ban sa Grup Yorum. Bigyan si Mustafa ng makatarungang paglilitis. Прекратите запрещать концерты Grup Yorum. Мы требуем, чтобы приговор Мустафе Кочаку был справедливым. Vogliamo che sia abolito il divieto dei concerti di Grup Yorum. Vogliamo dare la possibilità a Mustafa Koçak di avere un processo giusto ed equo. Мы требуем отменить запрет на концерты Grup Yorum. Мы требуем проведения открытого, честного и справедливого суда для Мустафы Кочака, чтобы дать ему возможность высказаться и оказать полноценную юридическую поддержку. Мы требуем немедленно прекратить репрессии против Grup Yorum. Отмените запреты на концерты Grup Yorum. Дайте Мустафе Кочаку справедливый суд. Aufhebung der Konzertverbote von Grup Yorum. Ein faires Verfahren für Mustafa Koçak. Aufhebung der Konzertverbote von Grup Yorum. Ein faires Verfahren für Mustafa Koçak. Bigyan natin ng tinig at suporta si Ibrahim at si Mustafa. Huwag natin hintayin maging huli ang lahat bago tayo kumilos. Хватит молчать. Наши братья нуждаются в нашей поддержке. Vogliamo esprimere il nostro supporto ed essere la loro voce. Non aspettiamo la loro morte per fare qualcosa. Давайте не будем ждать их смерти, чтобы только потом что-то сделать. Erhebt eure Stimmen und unterstützt die Forderungen.
bevor es zu spät ist. Хватит молчать. Давайте поднимем наши голоса в защиту групп Юрум и Мустафы Кочака. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Erhebt eure Stimmen, bevor es zu spät ist.